Çocuk işte görüyorsunuz değil mi? Elinde balonu sallıyor. Bu çocukların oyun oynama zamanı yaşı, eğlenme yaşı. Ama burada kampta sıkıştırılmış kalmış. Böyle yerlerde yaşıyor çocuklar. Burada artık Lübnan ordusu yok. Buraya Hizbullah bakıyor sanırım. Bakın şuraları görüyor musunuz bilmiyorum ama bir sürü mermi izleri var. Bu kampta birçok insan elektrik tellerinin güvensizliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Altyapı yok, temiz su yok. Suları deniz suyundan arıtılmış şekilde kullanıyorlar. Burası Shatila, Filistin mülteci kampı. Bu çocuklar hayata böyle başlıyor. Böyle devam ediyorlar. İsrail'in yaptığı zulmü, işgali, sonuçlarının neler olduğunu size göstermek istedim. Yeni bir günden herkese selamlar. Bugün Beyrut'ta yine ilginç yerlere gideceğiz. İlginç yerleri göreceğiz. Taksi çağırdım, onun için koşuyorum. Adamı bekletmeyelim. Dün ilk günümdü. Bugün ikinci günüm. Bakalım bugün şimdi sim kart işini çözeceğim önce. Şu sim kartı bir halledelim. Ondan sonra yola koyulacağım. Gelen arabanın plakası 400-874 olacak. 400-874. Umarım geçmemiştir. Arabanın markası Lancia Logan diyor. Ya umarım geçmemiştir ya. Ya internetim yok. Otelin oradan çağırıyorum taksiyi. Hemen oradan aşağı koştum. Şu yukarıdaydı otel. Bakalım gelmesini bekliyorum. Önce nereye gidiyorum? Önce sim kart alacağım. Şunu halledeyim. Bugün açık her yer. Bugün pazartesi. Onu alayım. Ondan sonra da Filistin mülteci kampına gitmek istiyorum. Bakalım. Şimdi onun için uğraşacağız. Taksiyi gördüm galiba. Beyaz olan. Bakayım plakasına. 408-874. Tamam bu araba. Aynen bu. Hello. Okay. Where? Alpha Store, Beirut. Alpha. Yes, Alpha Store. Sim kartı satan firmanın adı Alpha. Şimdi onun mağazasına doğru ilerliyorum. Esnaftan alırsanız $35 diyorlar. Bakalım Alpha ne diyecek. Raflarda bir tane telefon bile yok valla. Telefoncu burası sözde. Şimdi neyse. Thank you very much. Abo. Sim kart işini hallettim. Yalnız var ya sim kart inanılmaz pahalı bu ülkede ha. Alfa'ya geldik. Burada ver işte 10 GB'ını $20 aldım. 10 GB $20 geliyor. Esnafta 25 diyenler vardı, 35 diyenler vardı. Hatta 25 diyen yoktu ya. 30-35 diyorlar sadece. Ama mağazasından alırsanız $20 geliyor. Yani tabii ki de oldukça pahalı. Ama burası Lübnan sonuçta. Burada durumlar o kadar parlak değil. Bazı şeylere ulaşmanın maliyeti çok yüksek. Burada internet de en pahalı ürünlerden bir tanesi. Filistin Shatila kampına doğru yürüyorum. Mülteci kampına doğru yürüyorum. Buradan 2 kilometre mesafede. Bakın bu yaya geçitleri yok burada. Yola atlıyorsunuz. Bazıları duruyor, bazıları durmuyor. Ama böyle yaya geçidi beklemeyin, ışıkları beklemeyin. Zaten bunlar yok. Tamamen kendi imkanlarınıza geçeceksiniz. Sim kartı da hallettiğimize göre artık herhangi bir peşinde koşacağımız bir şey kalmadı. Artık gezeriz, dolaşırız. Bugün hava güzel. Bugün hava çok kötüydü. Bayağı yağmurluydu. Yani neredeyse hiç durmadı artık yani. O yüzden çok da çekemedim ama bugün hava güzel. Umarım yağmur yağmaz. Bakalım şimdi devam ediyorum. Shatila mülteci kampına doğru ilerliyorum. Burada artık Lübnan ordusu yok. Buraya Hizbullah bakıyor sanırım. Çünkü posterler değişti, resimler değişti. Tabelalar tamamen Arapça oldu. İngilizce tabela hiç yok. Tabelalar direkt değişti ya. Hani Arapça tabela neredeyse çok yoktu Beyrut'un merkezinde. Ama bu tarafta Arapça tabela sayısı çok yükseldi. Ama başı açık insanlar hala burada görebiliyorum mesela. Kampa doğru ilerledikçe mahalledeki elektrik tellerini görüyorsunuz. Yoksulluk arttı, teller birbirine iyice girmeye başladı. İlerlemeye devam ediyorum. Bakalım kampta çekime izin verecekler mi? Nasıl olacak bilmiyorum. Umarım bir sorun yaşamayız. Normalde ben mikrofon takıyorum, yakın mikrofonu ama pomponu böyle yani rüzgarı kesmesi için böyle bir minik bir pompon, minik de değil yani büyük bir pomponu var. Şimdi onu takarsam eğer çok dikkat çekeceğim. Takmazsam da sesi çok iyi alamayabilirim. Kusura bakmayın şimdiden söylüyorum. Şu karşıda bir poster var ama burada ne yazıyor, ne diyor hiç anlamıyorum. Duvarlarda mermi izleri de var. Bakın şu duvarları görüyor musunuz? Mermi izleri var. Shatila mülteci kampına geldim. Elektrik tellerini görüyor musunuz? Neredeyse hepsi yerde. Yani havalarda insanlar kendileri iplerle bağlamışlar. Telleri öyle tutuyorlar ve elektriği tamamen halk sanki kendisi çekmiş gibi. Anlatacağım. Neler oluyor anlatacağım.
Şimdi öncelikle buradaki mülteci kampındaki, artık mülteci kampı değil, burası mahalle olmuş sanki. Ama tabii hiçbir şekilde devletin ilgilenmediği bir mahalle. Neyse, burası mülteci kampı. Şatila mülteci kampı. 1948'de mi 49'da mı ikisinden biri İsrail bağımsızlığını açıklayıp Filistin topraklarını işgal ettikten sonra birçok Filistinli ülkesinden çıkarak zorla Lübnan'a sığınmak zorunda bırakılıyor. Bakın şuraları görüyor musunuz bilmiyorum ama bir sürü mermi izleri var. Bakın yakından biraz daha çekmeye çalışacağım, anlatacağım. Bakın mermi izlerini görüyor musunuz? 1975 yılındaki iç savaştan zamandan kalma. Burayı basıyorlar ve buradaki kamptaki birçok Filistinliyi öldürüyorlar. Şimdi 1948'de İsrail bağımsızlığını ilan ettikten sonra birçok Filistinli Lübnan'a sığınıyor. Lübnan da onları bu bölgede topluyor. Buradakiler de tek katlı evler yapıp yaşamaya çalışıyorlar. Zaman geçtikçe, savaşın boyutu arttıkça, İsrail'in zulmü arttıkça daha fazla Filistinli geliyor ve daha fazla Filistinli geldikçe de buradaki evler tek kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata, üçüncü kattan dördüncü kata. Yani kendileri binaların üstüne bina yaparak sayılarını yükseltiyorlar. Bakın mesela şöyle bir şey, elektrik tellerini görüyor musunuz? Bu kampta birçok insan elektrik tellerinin güvensizliği nedeniyle hayatını kaybediyor. O elektrik telleri yağmurlu zamanlarda birbirine çarpıp kıvılcımlar çıkarıyor. Bazen de bir insana çarptığı an 220 volt vurduğu an öldürüyor. İnsanlar buralarda yaşıyor. Selamünaleyküm. İnsanlar burada hayatta kalmaya çalışıyorlar. Burada yaşıyorlar. Bakın evler normalde böyle tek katlı. Üstüne bir tane daha yapmış. Onun üstüne bir tane daha yapmış. Böyle çoğaltıyorlar. Selamünaleyküm. Suriye İç Savaşı başladıktan sonra da yaklaşık 5000'e yakın Suriyeli de buraya geliyor. 15.000 Filistinli zaten burada. Buranın nüfusu 20.000'e çıkıyor, 25.000'e çıkıyor. İnsanlar çok zor şartta yaşıyorlar. Elektrik tellerine çok dikkat edin arkadaşlar. Bakın uçları açık hepsinin. Çarpar yani. Çok acı ama insanlar bunun yüzünden ölebiliyor, biliyor musunuz? Yani burada bir elektrik telinin sallanması nedeniyle bir kişiye çarpıyor ve ölüyor. Hayatını bu yüzden kaybediyor. Altyapı yok, temiz su yok. Suları deniz suyundan arıtılmış şekilde kullanıyorlar. Hiçbir şekilde devlet buraya bakmıyor. Hiçbir şekilde devlet ilgilenmiyor. Bu insanlar kendileri hayatta kalmaya çalışıyorlar. Düşünsenize, ne sosyal hizmet, yani ne elektrik, ne su, hiçbir şey verilmiyor bu insanlara. Elektrik tellerini bile kendi imkanlarıyla çekiyorlar ve kendileri hayatta kalmaya çalışıyor. Burası Şatila, Filistin mülteci kampı. Evlerin halini görüyorsunuz. Herkes kendi çabasıyla üst üste dizmişler. Bir tane mobil telefon oyunu var, bilirsiniz belki. Ev koyuyorsun, üzerine denk getirmeye çalışıyorsun, bir ev daha koyuyorsun, üst üste dizmeye çalışıyorsun, böyle telefondan oynuyorsun. İnsanlar burada gerçeğini yapmış. Kanalizasyon suyu her yere karışmış zaten. En doğal şey ya, su. Su değil mi? Sabah kalkıyorsunuz, duşunuza giriyorsunuz, sıcacık suyunuz akıyor. Soğuk havalarda, yazın havalarda giriyorsunuz, buz gibi serinliyorsunuz, tertemiz. Buradaki insanlar maalesef bundan da mahrum. Deniz suyunu filtreleyip kendileri kullanıyorlar. Bana bir şeyler diyorlar ama ben bilmiyorum ne dediklerine, çok da bakmıyorum. Belki Türkiye'den geldiğimi söylesem tepki hiç olmayacaktır ama emin değilim. O yüzden hiç diyaloğa girmemeye çalışıyorum. Vallahi bir mahalleye girdim. Şurada bir kasap var. Selamünaleyküm. Vallahi girdik içeri, bilmiyorum. Arkadaş anlaşmıyor, çocuk Arapça biliyor sadece. Ben Arapça da bilmiyorum. Resmen anlaşıyoruz. Türkiye dedim. Türkiye'den yakalamaya çalışıyorum. Buradaki insanların çünkü Türkiye sevgisi olduğunu düşünüyorum. Yani öyledir herhalde. Yes, of course. Yes, Türkiye. Like Türkiye. tercüme. No tercüme. No tercüme? Yo, no. Thank you. Burada bir bayrak var ama bu bayrak kimi temsil ediyor bilmiyorum. Filistin bayrakları burada her yerde. Mahalle araları. Bayrak neyin bayrağı bilmiyorum vallahi. Bura tamamen Filistinli ya. Bilmiyorum vallahi, bir şey gelir mi?
Ortalık inanılmaz arkadaşlar. Burada Arafat'ın fotoğrafı var. Böyle mahalle aralarına girdim. Bayağı bir içeri girdim. Bilmiyorum yani buradan harbiden hani kötü niyetli olurlarsa buradan çıkamayız yani. Öyle bir yer burası. Böyle bir yer. İlerleri bakın telleri görüyorsunuz değil mi? Elektrik telleri çok kötü halde ya. Fazla ileri doğru ilerlemiyorum ya. Buradan devam edeyim bari. Çocuk yanındaydı bir anda gitti. Duvardaki bilmiyorum gözüküyor mu mermi izlerini ama yakınlaştırmaya çalıştım size. Yüksek gerilimi görüyorsunuz değil mi? Yani sarkık sarkık, kabloların ucu bile açık. Ya insanlar bu nedenle hayatını kaybediyor ya. Şimdi bir espresso içeyim dedim. Burada bir kahve yapan bir kardeşimiz var. 30.000 Lübnan lirasına bir tane espresso alacağım şimdi. Şu anda hala mülteci kampın içerisindeyim. Ama burası bir şehir gibi. Yani yaşamak hiç istemeyeceğiniz bir şehir. Kampın tam girişine geldim geri. Ben aslında tersten girmiştim. Girişi normalde burasıydı. Sağlı sollu dükkanlar var. İlerisi de Şatile kampı. Şimdi kamptan çıktım ben. Ya buralara baktım şöyle. Gözlük satan yok mu? Güneş vuruyor. Gözlüğümü ben evde unuttum. Gelirken gözlüğümü de getirmedim. Ben bir de güneşe karşı bakamıyorum. Güneş vurdukça beni mahvediyor. Abi her şeyi satıyorlar. A'dan Z'ye her şey var ama bir tek gözlük yok biliyor musunuz? Böyle bir saçmalık. Gözlük de satsanıza be abicim. Yani her şeyi satıyorsunuz ya. Neyse bir gözlük elime vardır. Bakacağım etrafa. Gözlük bulursam çok iyi olacak benim için. Kamptan çıkmayacağım. Kampa yine gireceğim. Kampın girmediğim birkaç yeri vardı. Oralara da bakmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şu ana kadar her şey sorunsuz geçiyor. Yani ben çok tehlikeli olabilir dedim. Hani insanlar beni Amerikalı sanabilir, yabancı turist sanabilir. Ne bileyim yani herhangi bir onlardan yani düşman sanabilir diye çekiniyordum açıkçası. O yüzden her girdiğim yerde Türkiye'den geldiğimi söylemeye çalışıyorum ki bir sorun yaşamayayım. Gözlüğü evde unutmuştum demiştim ya. Güneş geliyor mu şöyle? Heh. Gözlüğü aldım. 150 TL aldım bu gözlüğü. Fena değil vallahi. Bence idare eder. En azından hiç yoktan iyidir yani. Şimdi devam ediyorum bakalım. Kampı tekrardan girdim. Ya bende migren var. Yani güneş ışığı vurduğu zaman göremiyorum arkadaş. Kör oluyorum. Başım ağrıyor. Sosyal devlet yok derken bunu kastettim işte. Yani çöpleri bile almamışlar ya. Bakın çöpleri bile almamışlar. Hayvanlar çöp yiyor. Durum vahim. Çocuklar burada bu şekilde. Kendilerinden büyük çöpleri atmaya çalışıyorlar. Bu çocuklar hayata böyle başlıyor. Böyle devam ediyorlar. Şimdi kendi çocuğumuza bir bakalım. Bir de bu çocuklara bir bakalım. Ya inanılmaz hayatlar. Bir kendi çocuklarımıza bakalım. Bir de bu çocuklara bakalım. Onlar da bir can, onlar da insan. Ama şartlarına bakalım. Yani bu insanlar burada yaşamaya zorlanmış. Bir devlet çıkıyor. Bağımsızlık ilan ediyor. Senin toprağında. Ve senden parası olarak çok fazla güçlü olduğu için senin toprağına çöküyor. Sonra da seni oradan kovuyor. Olay bu yani. Yani buraya gelip kendi canlı gözlerimle gördüğüm için İsrail'in yaptığı işgali çok rahat görüyorum yani. Hissediyorum burada. İnsanlar neye zorlanılmış? Nerede yaşamaya zorlanılmış? Şu evlere bakın Allah aşkına ya. Burada yaşama insanlar zorlanmış ya. Çok zor, gerçekten çok zor. Buraları görünce ülkemiz Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadele ne kadar güçlü, kuvvetli olduğunu görüyorsunuz değil mi? Yani o mücadeleyi vermeseydik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurtarmasaydık belki bugün biz de bu şartlarda olacaktık. İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı, Yunan'ı bizi boğup küçücük bir yere mahkum edip belki de bu şartlarda biz de yaşayacaktık. Yani Allah Atatürk ve silah arkadaşlarından ve kahraman Türk ordusundan razı olsun. Şehitlerimizin ruhuna El Fatiha okuyalım. Kurtuluş Savaşı'nın ne anlama geldiğini buralara geldiğiniz zaman anlayabiliyorsunuz. Eğer verilmeseydi işte sonucu bu olacaktı. Allah milletimizi, devletimizi korusun. Ha bakın buradan nasıl geçeceğiz? Yol kapalı.
çalıştırıyor. Ya en azından şu telleri bir çare bulsalar ya. Şu elektrik telleri yüzünden insanların hayatını kaybettiğini öğrendiğimde ya inanamadım ya. Ya bu kadar olamaz. Bu kadar insan hayatı ucuz olabilir mi ya? Ben Katar'a da gittim. Bir Katar'daki hayata, zenginliğe bak. Bir şuradaki insanların hayatına bak. İkisi de Müslüman. İkisi de Arap devleti. Bu kadar fark olur mu ya? Artık Shatila mülteci kampından çıkıyorum arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Size burayı göstermek istedim. İsrail'in yaptığı zulmü, işgali, sonuçlarının neler olduğunu size göstermek istedim. İnsanların nasıl evlerinden uzaklaştırıldığını, insanların nerelerde yaşamak zorunda bırakıldığını, kimsesiz bırakıldığını size göstermek istedim. Yani gerçekten insan konuşmakta zorlanıyor. Pakistan'da da çok zulüm gördüm. Pakistan videolarım kanalda. Orada da çok zor şartlarda gördüm gerçekten. Burada da çok vahim durumlar var. Dünyada böyle yerler de var. Lübnan'da Instagram güzellemesi yapanlar oluyor. Lübnan, Paris, Orta Doğu'nun Paris'i. Şöyle güzel, böyle güzel. Peki hiç arka sokaklarına baktınız mı acaba? Geceleri elektrik olmadığı için karanlıkta oturan insanlar, mülteci kamplarında olan, insanlık dışı şartlarda yaşayan insanlar ve sırf parası olduğu için elektriği, istediği her şey elinin altında olan insanların hepsinin bir arada olduğu bir ülke olduğunu söylediniz mi acaba? Çocuk işte görüyorsunuz değil mi? Elinde balonu sallıyor. Bu çocukların oyun oynamaz ama yaşı, eğlenme yaşı. Ama burada kampta sıkıştırılmış kalmış. Böyle yerlerde yaşıyor çocuklar. Oynayacakları ne bir park var, ne bir alan var, ne bir yer var. Maalesef böyle, bu kadar oynayabiliyorlar işte. Neyse. Ben artık videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Şöyle güneşi keseyim. Kendinize iyi bakın. Elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Yanlış bilgi verdiysem özür dilerim ama elimden, yani genelde hep okuduğum bilgiler bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.